Merhaba arkadaşlar. Şimdi örnek bir çizimimizle daha beraberiz. Bu çizimi de çizip katı haline geçireceğiz. Şimdi bu çizimi çizerken buradaki ölçüleri kullanacağız. Kalınlıkları ama ben daha sonrasında söyleyeceğim. Şimdi ilk önce bu çizimin malzemesini sade karbon çeliği yapalım. Ön düzlemden çizeceğimiz için ön düzlem diyelim. Bir diğer kısımdan da başlıyorum. Burada görüyorsunuz merkez noktası burası belirlenmiş. Biz de buradan çizeceğiz. Daire oluştur dedik. Merkeze geldik, tıkladık. İkinci dairemiz için merkeze geldik, tıkladık. Eksen çizgisi için merkeze geldik, tıkladık. Ve yaklaşık olarak ölçü çektik. Şimdi bunları ölçülendirelim. Birinci dairemizin çapı 20. İkinci dairemizin çapı 35. Ve sırasıyla gideceğiz arkadaşlar. Şimdi slot kısmına geliyorum. Slot kısmını bu kez düz olarak değil de merkezden olarak yapıyorum. Bakın merkezden yapınca ne olduğunu anlayacaksınız şimdi. Geldim. Merkezden olunca buraya bir nokta daha koyuyor arkadaşlar. Şimdi bu slotumuzun şu genişliği 12'ymiş. Şu genişliği 35'miş. Ve şimdi ayarlayacağız. Merkezden ölçüsü kaçmış arkadaşlar? 75'miş. Bu merkezden ölçüsü kaçmış? 15'miş. Yani slotumuzu da yerleştirdik. Şimdi buradan bir çizgi çiziyorum. Tekrardan bu tarafa çiziyorum. Böyle çiziyorum. Ve bu şekilde bıraktım. Şimdi dedim ki buradan kişi ekle, yani ilişki ekle dedim. Tıkladım, tıkladım. Birincisi bu ölçü çakışık olacak. İkincisi kuadrant olacak. Bakın getirdim. Kuadrantına noktasını tıkladım. Bıraktım. Şimdi şu çizgimiz yok burada. Bunu silelim. Onu çizgiyi tamamlamak için yaptık. Buradan şurası görüyorsunuz kaçmış? R12'miş. Yani bu merkezden burası R12. Geldim. Bunun merkezine tıkladım. Dedim ki 12. Otomatikman bu üstü de 12 olmuş oluyor arkadaşlar. Yani şurası da 12 oluyor. Ve şimdi sırasıyla buraya birer tane ne yapacağız? Buraya bir pah kıracağız ilk önce. R12 olduğuna göre 12 diyorum. Şu noktaya kıracağız diyorum ve OK diyorum. Burayla işimiz bitti. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Bir tane daire oluşturuyorum. Ve diyorum ki bunun bu arada çapı kaç olmuş oluyor arkadaşlar? R'si 12 ise çapı da 24 oluyor. Çünkü yarı çapını ne yapıyor? Veriyor burada. 24 olarak çapını giriyorum. 24 olarak girdim. Bakın şurada bir fazlalığımız kaldı. Burada bir fazlalığımız kaldı. Burada bir fazlalık var. Şimdi objeleri budo komutuyla ne yaptım? Şurayı budadım. Burayı budadım. Burayı budadım. Burayı bıraktım. Sonra objeleri uzat komutuyla bunu buraya uzattım. Objeleri buda komutuyla burayı budadım. Burayı budadım. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama şu ölçü biraz afaki havada kaldı. Sildim. Tekrardan ölçülendirme dedim. Ve gördüğünüz gibi R12'yi elde etmiş olduk. Tekrardan radyus dedim. Ve dedim ki 8 milimetrelik ben radyus çizeceğim şuraya. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizimlerin şu nokta hariç, eksen çizgisinin noktası hariç başka hiçbir yerinde mavi bir çizgi kalmadı. Şimdi ben bunu aynalayarak ne yapacağım? Diğer tarafa atacağım. Şimdi aynalayacağım şeyleri seçiyorum. 1, 2, 3, 5, 6. Şu yuvayı da aynalayacağım. Neyin etrafında aynalayacağım? Şu çizmiş olduğum eksenin etrafında. Okeyledim. Evet arkadaşlar, çizimim bu şekilde bitmiş oldu. Ne yapacağım? Bunu katılaştıracağım.
Şimdi katılaştırırken size birkaç şey göstereceğim tabi. Ona geçmeden önce de komutumuzdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi unsurlara girdim. Dedim ki katı oluşturmak istiyorum ekstrüzyon ile. Ama neyi seçtim? Bak şunu seçtim. Şunu seçtim. Dedim ki ben iki yönle de oluşturmak istiyorum. Bir bu tarafa 10 mm olsun. İki arkaya 10 mm olsun. Kalınlık ne olmuş oldu? 20 mm olmuş oldu. Bakın burada ince unsur var. Bu da çizginin dışına kalınlık atmak için kullanılan bir komuttur. Evet, kör olarak seçtim. Bakın birinci yön, ikinci yön arkadaşlar. 10'ar milimetre seçtim, okeyledim. Şimdi ben dedim ki bakın buradaki daireyi seçmedik az önce. Bunun da çıkıntılı olmasını istiyorum. O zaman dedim ki şuraya geldim, bakın şurada bir ok var. Bu oka tıkladım. Çizim kısmına sağ tıkladım. Dedim ki bunu bak göz işareti var arkadaşlar. Göz işareti var. Göz işaretine tıkladım ve gösterdim. Geldim. Dedim ki ben şu radyüsü çıkıntı yapmak istiyorum 5 mm aslında. Ortadan iki tarafa attığım için de ne olmuş oldu? Bunun kalınlığı 20 mm olmuş oldu. 10 bu tarafta 10 bu tarafta. Yani 15 bu tarafa 15 o tarafa atacağım. Tekrar ekstrüzyon komutunu seçtim. Diyor ki bana çizim seç. Yani neyi kalınlaştıracaksın? Şunu seçtim. Ama bakın ortasını bıraktı. Geri sildim. Çizim seçtim artık çünkü. Ortasını seçtim. Ve dedim ki 5 mm yükseltecektim. 15 mm bu tarafa, 15 mm bu tarafa olacak şekilde yükselttim. Sonra geldim çizimimi gizledim. Bakın arkadaşlar. Artık çizimim bu şekilde görünmüş oldu. Buralar 5'er mm çıkıntı. Niye? Çünkü ortadan aldık. Yani burası aslında 30 mm. Burası da 20 mm oldu. Onu da nereden ölçeriz? Şuradan ölçebiliriz. Bak. Gördünüz mü? Burada 20 mm gözüküyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim arkadaşlar.